kriminoloji tarihi arkasında hiç iz bırakmayan akıllı katillerle doludur. Ancak Avrupa polisini tam 16 yıl boyunca peşinden koşturan, 3 ülkeyi birbirine katan bir seri katil vardı ki, onun ne bir eşkali, ne bir parmak izi ne de tek bir görgü tanığı vardı. Medya ona Heilbronn hayaleti ya da yüzü olmayan kadın diyordu. Onu diğer tüm seri katillerden ayıran şey ise suçlarındaki akıl almaz çeşitlilikti. Bir gün yaşlı bir kadını boğuyor, birkaç yıl sonra bir dişçi dükkanını soyuyor, başka bir gün ise bir polis memurunu arkasından vuruyordu. Polis, Avrupa tarihinin en disiplinli, en profesyonel ve en acımasız kadın seri katiliyle karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Fakat bu hikayenin sonu, insanlık tarihinin en büyük ve en trajikomik fiyaskolarından birine dönüşecekti. Şimdi gelin, tarihin en gizemli hayaletinin izini sürmeye 1993 yılına geri dönelim. Her şey 25 Mayıs 1993'te Almanya'nın Idar Oberstein kasabasında başladı. 62 yaşındaki tel örgü üreticisi bir kadın, kendi evinde tel ile boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Polis olay yerini didik didik aradı. Katilden geriye kalan tek şey, kurbanın hemen yanındaki bir fincanın üzerinde bulunan çok belirsiz bir DNA örneğiydi. O yıllarda DNA teknolojisi emekleme aşamasındaydı. Dosya hiçbir şüpheli bulunamayarak tozlu raflara kaldırıldı. Aradan tam 8 yıl geçti. Takvimler 2001 yılının Mart ayını gösteriyordu. Bu kez Freiburg şehrinde 61 yaşındaki bir kilise hademesi yine boğularak öldürüldü. Polis bu olay yerindeki bahçe mobilyalarından bir DNA örneği almayı başardı. Gelişen teknoloji sayesinde bu DNA veri tabanına yüklendi ve bilgisayar ekranında kırmızı bir uyarı yandı. Eşleşme bulundu. Bu DNA, 1993 yılında öldürülen yaşlı kadının evindeki fincanda bulunan DNA ile birebir aynıydı. Dahası sistem bu DNA'nın bir kadına ait olduğunu söylüyordu. Almanya polisi şoktaydı. Ortada 8 yıl arayla 2 yaşlı insanı boğarak öldüren soğukkanlı bir kadın katil vardı. Ancak kabus daha yeni başlıyordu. Aynı yılın ilerleyen aylarında katilin DNA'sı bu kez bir hırsızlık olay yerinde terk edilmiş bir oyuncak silahın üzerinde bulundu. Hemen ardından eroin bağımlılarının kullandığı bir şırıngada da aynı kadının izlerine rastlandı. Polis, karşısındaki profilin uyuşturucu bağımlısı, para için yaşlıları hedef alan tehlikeli bir hırsız ve katil olduğuna artık emindi. Yıllar geçtikçe bu gizemli kadının suç portfolyosu akıl almaz bir hızla genişledi. Katil adeta durdurulamıyordu ama garip bir şekilde suç tarzı sürekli değişiyordu. 2003 ile 2007 yılları arasında Almanya ve Avusturya genelinde tam 20 farklı araba hırsızlığı vakasında yine aynı kadının DNA'sı bulundu. 2004'te bir soygunda kullanılan taşın üzerinde 2006'da soyulan bir diş hekimi muayenehanesinin kırık camında hep o vardı. Derken yüzü olmayan kadın sınırları da aşmaya başladı. İzleri sadece Almanya'da değil, Avusturya ve Fransa'daki suç mahallerinde de çıkıyordu. Kadın adeta tüm Avrupa'yı geziyor, girdiği her yerde arkasında parmak izi veya saç teli değil, sadece ve sadece görünmez o DNA izini bırakıyordu. Tüm Avrupa polisi alarma geçmişti. Suç profil uzmanları, adli tıpçılar ve dedektifler bu kadını bulabilmek için tam 16.000 saat fazladan mesai harcadılar. Ancak ortada büyük bir çelişki vardı. Birkaç soygunda görgü tanıkları suçluyu görmüştü ve hepsi de failin erkeğe benzediğini söylüyordu. Ancak polis, insan gözü yanılır ama bilim yanılmaz, DNA yalan söylemez, diyerek görgü tanıklarının ifadelerini göz ardı etti. Bilim, suçlunun bir kadın olduğunu söylüyordu. 25 Nisan 2007'de bu hayalet suçlu en büyük ve en cüretkar eylemini gerçekleştirdi. Almanya'nın Heilbronn kentinde 22 yaşındaki genç bir kadın polis memuru olan Michelle Kiesewetter, görev arabasında öğle yemeği yerken arkasından yaklaşan birileri tarafından başından vurularak öldürüldü. Yanındaki erkek iş arkadaşı ise ağır yaralandı. Saldırganlar polislerin silahlarını ve kelepçelerini çalıp kaçmışlardı. Bu, Alman devletine ve polisine yapılmış açık bir saldırıydı. Olay yeri inceleme ekipleri aracın arka koltuğunda ve konsolunda DNA aradı. Sonuçlar çıktığında tüm emniyet teşkilatının kanı dondu, yüzü olmayan kadın yine iş başındaydı. Artık bu olay basit bir hırsızlık veya yerel cinayet davası değildi. Medya bu gizemli kadına resmi olarak Heilbronn hayaleti adını verdi.
kadının yakalanması için 300.000 avro ödül kondu. Özel ekipler, gizli timler kuruldu. Ama nafile, kadın arkasında hiçbir iz bırakmadan adeta buhar olup uçuyordu. Ta ki 2009 yılının Mart ayına kadar. 2009'un Mart ayında Fransa'da feci bir yangın çıktı. Yangında bir erkek hayatını kaybetmişti. Fransız polisi ölen adamın kimliğini tespit edebilmek için cesetten DNA örneği aldı. Sonuçlar laboratuvardan geldiğinde sistem çökecek gibi oldu. Çünkü ölen kişinin erkek olduğu gözle görülüyordu, ancak DNA analiz raporu bu cesedin yıllardır aranan o milyonluk hayalet kadına ait olduğunu söylüyordu. Bir erkeğin cesedinden bir kadının DNA'sı çıkmıştı. Bu imkansızdı. Fransız dedektifler bir şeylerin yanlış gittiğini anladılar. Hemen yeni, farklı marka bir ekipman kullanarak adamdan tekrar DNA örneği aldılar. Bu kez sonuç doğruydu, ceset bir erkeğe aitti. Peki o zaman ilk testteki o hayalet kadının DNA'sı nereden gelmişti? Almanya, Avusturya ve Fransa polisi bir araya gelerek derin bir soruşturma başlattı. Ve sonunda acı, trajikomik ve tüm polis teşkilatını utandıran o büyük gerçek ortaya çıktı. Polislerin 16 yıl boyunca olay yerlerinden kanıt toplamak, tırnak arası temizlemek veya sürüntü almak için kullandığı pamuklu kulak çubukları aslında daha fabrikadayken kirlenmişti. Bu çubuklar Avusturya'daki bir fabrikada üretiliyordu ve üretim bandında çalışan Bavyeralı bir işçi kadının DNA'sı paketleme esnasında çubukların pamuklarına bulaşıyordu. Fabrika yetkilileri çağrılıp sorgulandığında durum kesinleşti. Fabrika, "Biz ürünlerimizi tıbbi olarak sterilize ediyoruz. Yani üzerindeki bakteri ve virüsleri öldürüyoruz. Ancak sterilizasyon işlemi var olan insan DNA'sını yok etmez. Zaten bizim ürünlerimizin adli tıp veya DNA toplama işlerinde kullanılabileceğine dair resmi bir tıp sertifikası yok. Polisler bu ucuz çubukları bizden kendileri alıp kullandı," dediler. Yani işin özü şuydu: 16 yıl boyunca 3 farklı ülkede işlenen o 40 farklı suçun birbiriyle hiçbir alakası yoktu. Ortada ne uluslararası bir kadın seri katil vardı ne de bir hayalet. Farklı suçlular tarafından işlenen bu olayların tek ortak noktası, olay yerine gelen polislerin kanıt toplamak için aynı fabrikadan çıkan kirlenmiş pamuklu çubukları kullanmış olmasıydı. Polisler her defasında suçlunun değil, Avusturya'daki fabrikada çalışan masum bir işçi kadının DNA'sını sisteme taratıyor ve suçu ona yıkıyordu. 10 binlerce saatlik emek, harcanan milyonlarca avro ve tutulan yüzlerce dedektif. Hepsi bir pamuklu çubuğun üzerindeki görünmez bir lekenin peşinden koşmuştu. Heilbronn hayaleti, kriminoloji tarihine en zeki katil olarak değil, adli tıbbın, lojistiğin ve dikkatsizliğin doğurduğu en büyük hayalet fiyasko olarak geçti.